Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler tarafından çokça istenen bir çantanın yapımını anlatacağım. Çantamızın yapımında 5 farklı boyutta boncuk kullanacağız. Boncuklarımızın boyutları 8 milim, 10 milim, 12 milim, 14 milim, 16 milim şeklinde. Video sonrasında bu kadar farklı boyutta boncuk kullanmalı mıyız? Kullanmazsak ne olur? Daha az farklı boyutta boncuk kullanarak çantamızı yapabilir miyiz? Bunların bilgisini de vereceğim. Boncuklar haricinde 0.50 numara esneme yapmayan misina kullanacağım. 0.60'da kullanabilirsiniz. Misinamızı kesmek için de makas kullanacağız. Ve video içerisinde çantamızın enini nasıl ayarlayabiliriz? Onun anlatımını yapacağım. Video sonrasında ise çantamızın boyunu nasıl ayarlayabiliriz'i anlatacağım. Video sonrasında anlatacağım. Çünkü elimde bitmiş bir çanta olursa boy ayarlamasını bitmiş çanta üzerinden daha rahat anlatırım. Daha rahat anlarsınız sizler de. Ve yine video sonrasında çantamızın boyutlarına bakarız hep beraber. Sizler de o boyutları referans alarak boncuk boyutunuzda değişiklik yapabilirsiniz. Yapımına geçmeden önce beğeni yaparak, abone olarak, yorum yaparak destek veren tüm abonelerime gerçekten çok teşekkür ediyorum. Henüz abone olmayanlar da abone olarak, videomu beğenerek destek verirse çok sevinirim. Çantamızın yapımına başlayabiliriz. Misinamın ortasına 8 adet 8 milimlik boncuğumdan taktım. Misinamın uçlarını da eşitledim. Misinamızı yine çift taraflı kullanacağız ve düğümleme yöntemiyle ilerleyeceğiz. Düğümleme yöntemi nedir? Onu anlatalım. Boncuklarımızın tarafındaki misinayı geri çeviriyorum. Boncuklarımdan tekrardan geçiriyorum. Burada 2 boncuğu da alacağım arkadaşlar. Geri kalan 6 boncuğum duruyor gördüğünüz gibi. 2 boncuk üzerinden düğümleme işlemi yapacağım. Ve bütün misinayı çekmedim. Burada bir baloncuk oluşturdum. Oluşturduğum baloncuktan diğer taraftaki misinayı geçiriyorum. İçinden aldım. Karşılıklı çekiyorum. Baloncuğum giderek küçüldü ve düğüm haline geldi. Düğüm haline gelen baloncuğumuzu boncuklarımızın arasına alacağız. Şöyle elimizle çekeceğiz. Ve işlemimizi bitireceğiz. Düğümleme dediğimiz yöntem bu arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi 2 boncuk üzerinden düğümleme yaptık. Buna lütfen dikkat edelim. Bu ayrıntıyı atlamayalım. 8 adet boncuk taktık. İkisinden düğümleme yapıp ilk sıramızı yapmış olduk. İkinci sıra için tekrardan boncuk takalım. İkinci sırada boncuk dizilimimiz şu şekilde. İkişer tane karşılıklı mutlaka takıyorum. Diğer 2 boncuğumu sağ ya da sol misineye takabiliyorum. Yani sağ tarafı da dörtlü yapabilirsiniz. Sol tarafı da dörtlü yapabilirsiniz. Ama iki bir tarafa mutlaka boncuk takmanız gerekiyor. Geri kalan 2 boncuk üzerinden düğümleme yapacağım. Aynı taraftaki misinanın ucunu 2 boncuğumun ikisinden de geçiriyorum. Hepsini çekmedim. Burada bir baloncuk oluşturdum. Oluşturduğum baloncuktan diğer misinayı geçiriyorum. Ve karşılıklı çekiyorum. Karşılıklı çektim. Baloncuğum giderek küçüldü ve düğüm haline geldi. Ben de şu 2 tane boncuğumun arasına o düğümü çekiyorum. Elimle yardımcı olup aldım. Sıramı tamamladım. İkinci sıramı da yapmış oldum. Üçüncü sırada boncuk dizilimim aynı olacak. Yine 4 tane bir tarafa takacağım. 2 tane bir tarafa takacağım. Boncuklarımız hazır. Şöyle ikişer tane mutlaka atıyorsunuz. Bu ikiliyi herhangi bir tarafa atabiliyorsunuz. İkili üzerinden düğümleme yapıyorum. Boncuğumun tarafındaki misinayı geri çevirdim. Boncuklarımdan geçiriyorum. Bütün misinayı çekmeyip burada bir baloncuk oluşturdum. Oluşan baloncuktan diğer misinayı geçiriyorum ve karşılıklı çekiyorum. Küçülen düğümümü boncuklarımın arasına elimle yardımcı olup alıyorum. İttirdiğimde geliyor zaten. Üçüncü sıramı da yapmış oldum. Şimdi dördüncü sıra, beşinci sıra, altıncı sıra diye gideceğiz. Boncuk dizilimlerimiz aynı olacak. Toplamda 19 sıra yapacağız. 3 sırayı hazırladık. 1, 2, 3 bu şekilde sayabiliriz. 16 sıra daha hazırlayalım. Ben de şimdi hızlandırılmış olarak yapayım. Çok fazla da hızlandırmayacağım. Beni rahat bir şekilde takip edebilirsiniz.
Yaptığımız sıraları öncelikle bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 sıra yaptık. Şimdi 20. sırayı yaparken misinamın bir tanesine 2 adet boncuk takıyorum. Boncuk taktığım misinayı ilk baştaki sıramın ilk 2 boncuğundan geçiriyorum. Şöyle çektiğimde birleşecek. İki ucu birleştiriyorum burada. Bu şekilde iki ucu da bir araya getireceğiz. Yine herhangi bir misinaya 2 adet daha boncuk takacağım. Bunu sağ ya da sol misinaya takabilirsiniz. Fark etmez. 2 boncuğun ikisini de şöyle düğümleme yöntemiyle alıyorum. Ve bu ikisini bu şekilde birleştireceğim. Şöyle yakından alalım. Bir yuvarlak elde etmiş olduk gördüğünüz gibi. Bu bizim çantamızın ağız kısmı ve çantamızın eni. Misinalarım da buradaki boncuklarda. Şimdi kurulum sıramız bu şekilde arkadaşlar. Yeni sıra başlangıcı yapmadan önce çantanızın enini nasıl ayarlayabilirsiniz? Öncelikle onun hakkında bilgi verelim. Çantanın eni bu kurulum sırası esnasında ayarlanıyor. Biz şimdi burada 20 sıra olarak yaptık. Siz bunu 22 sıra, 24 sıra ya da 16 sıra, 18 sıra şeklinde belirleyebilirsiniz. Atıyorum 22 sıra yapacaksanız 21 sıra yapıyorsunuz. 22. sırayı kapatırken yapıyorsunuz. Ya da 18 sıra yapacaksanız 17 sıra yapıyorsunuz. 18. sırayı kapatırken yapıyorsunuz. Şöyle ikiye de katladığımızda birer sıra kenar tarafta kalıyor. 9 sıra ön tarafta, 9 sıra arka tarafta. Çantamızın ön yüzü, çantamızın arka yüzü ve çantamızın yanları. Yani burada kurulum sıranız çift sıra olmak zorunda. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 şeklinde. Tek sıra olursa çantanız ön yüz ve arka yüz olarak eşit olarak denk düşmez. Bir de şunu söyleyelim. Ağız kısmında belirlediğiniz en taban kısmına doğru ilerledikçe biraz daha genişleme yapacak. Onu da hesaba katmak lazım. Çünkü tabana doğru ilerledikçe biz boncuk boyutlarımızı değiştireceğimiz için çantamızın tabanı bir miktar daha geniş olacak. Bunu da hesaba katalım. Hatta video sonrasında hem ağız kısmından hem taban kısmından size en gösteririm. Aradaki farka 3 aşağı 5 yukarı bakmış oluruz. En azından sizlerde de bir fikir oluşmuş olur. Şimdi kurulum sıramız sonrasında kaldığım yerden devam ediyorum. İkinci sırama başlangıç yapıyorum. Misinamı herhangi bir yere almadan ikinci sıramın başlangıcını yapıyorum. İkinci sırada boncuk dizilimim 1 adet 12 milim, 2 adet 8 milim, yine son olarak 1 adet 12 milim boncuk taktım. Dikkat ederseniz 10 milim takmadım. 12 milimliklerden başladım. Çünkü 10 milimlikleri kup yapımı için kullanacağım. 12 milim, 14, 16 diye devam edeceğim. Boncuk dizilimim bu şekilde. 8 milimlikler ortada. Bunu sağ ya da sol misinaya takıp başlangıcınızı o şekilde yapabilirsiniz. Yani diğer tarafa doğru da ilerleyebilirsiniz. Ben şimdi karışıklık olmasın diye saat yönünde ilerleyeceğim. Ve 12 milim boncuğum üzerinden düğümleme yaparak başlıyorum. İkinci sıramıza başlamış olduk. İlerlemelerimiz de şu şekilde olacak. 2 boncuk 2 boncuk ilerleyeceğiz. Bu alt tarafta kalan misinayı 2 boncuk ilerletiyorum. Gördüğünüz gibi 3 boncuktayım. İlerletmediğim misinama boncuk takıyorum. Boncuk dizilimim 2 adet 8 milim, 1 adet 12 milim ve 12 milim üzerinden düğümlememi yapıyorum. Boncuk dizilimlerimize dikkat edelim. Tekrar 2 boncuk alt tarafta kalan misinamı ilerletiyorum. 3 boncuktayım. Yürütmediğim misinama yine 2 adet 8 milim, 1 adet 12 milim boncuk takıyorum. Ve 12 milim üzerinden düğümlememi yapıyorum. Çantamızın etrafını bu şekilde dolanacağız. Şimdi şöyle yan tarafa çektim. Buradan itibaren devam ediyorum. Döne döne başladığımız yere kadar geleceğiz. Tekrardan misinama 2 boncuk ilerletiyorum.
hep 2 boncuk ilerleyeceğiz ve yürütmediğimiz misinamıza hep 2 adet 8 milim, 1 adet 12 milim boncuk takacağız. Boncuklarımız hazır. Bağlamamı yapıyorum. Sıramı devam ettiriyorum. Yine 2 boncuk ilerleyeceğim. Yürütmediğim misinama 2 adet 8 milim, 1 adet 12 milim boncuk takıyorum. Boncuklarım hazır. Bunların da eğilip bükülmesine sorun etmeyin arkadaşlar. Onlar sonradan düzene giriyorlar. Şöyle 12 milimliğimden bağlıyorum. Sıramı devam ettiriyorum. Şimdi bu şekilde arkadaşlar şöyle başladığımız yere kadar gelelim. Zaten son 2 boncuk kalacak burada. Son 2 boncuk kalana kadar gelelim. Etraftan dolanalım. Burada kapanışı beraber yapalım. Ve arkadaşlar ikinci sıramı da dolandım geldim. Son 4 boncuğum kaldı. İkisine geçişimi yaptım. Düğümlememi yapıyorum. Gördüğünüz gibi son 2 boncuk. Sıra kapanışlarında hem son 2 boncuğumu alacağım ve hem de başlangıçtan bir tane boncuk alacağım. Bu büyük boncuğumu da alıyorum. Çünkü burayı bu şekilde kapatacağım arkadaşlar. Herhangi bir tarafa 2 adet 8 milim boncuk takmam yeterli olacak. Bunları sağ ya da sol misineye takabilirsiniz, fark etmez, ama ben yine yürütmediğim misinama taktım. Sadece 8 milim taktım. 2 adet gördüğünüz gibi. Kapanışlarımız bu şekilde. 8 milimlik boncuklarımın ikisini de şöyle alıyorum. İkinci sıramın kapanışını yapıyorum bakın. Düğümümü ikisinin arasına da aldım. Bu şekilde sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi 3. sıramıza geçiyoruz. Yine saat yönünde ilerleyeceğim için sağ taraftaki misinama boncuk takacağım. Ama dediğim gibi sol taraftakine takıp diğer tarafa doğru da ilerleyebilirsiniz. Fark etmiyor. Ben kafa karışıklığı olmasın diye sağ taraftaki misinama boncuk takıyorum. 3. sıramızın başlangıcı 2. sıramızın başlangıcı gibi. Buradaki tek farklılık arkadaşlar boncuk boyutu. Bu kez 14 milimlik boncuklarıma geçiş yaptım. Bir tane 14 milim boncuk taktım. Araya yine 2 tane 8 milim boncuk taktım. Son olarak bir tane daha 14 milim boncuk taktım. 3. sıramız 14 milimliklerle ve son taktığım 14 milimlikten bağlamamı yapıyorum. 3. sırama başlıyorum. İlerlemelerim yine 2 boncuk 2 boncuk şeklinde olacak. 2 boncuk ilerliyorum. Yürütmediğim misinama 2 adet 8 milim, 1 adet 14 milim boncuk takıyorum. Boncuk dizilimimize dikkat edelim. 14 milimlikten bağlayalım. Sıramızı devam ettirmemizde bir önceki sırayla aynı, gördüğünüz gibi 2 boncuk tekrardan ilerliyorum. Yürütmediğimiz misinamıza 2 adet 8 milim, 1 adet 14 milim boncuk takıyorum. Boncuklarımız hazır. Bağlamamızı yapalım. Şöyle çevireceğim arkadaşlar. Buradan devam edeceğim. Yine 2 boncuk ilerleyelim. Yürütmediğimiz misinamıza boncuk takalım. Bağlamamı yapıyorum. Sıramı bu şekilde devam ettiriyorum. 2 boncuk ilerleyelim. Yürütmediğimiz misinamıza boncuk takalım. Boncuklarım hazır. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Burada size misinanız bittiğinde neler yapmanız gerektiğini anlatalım. Öncelikle misinanız bitmeseydi hangi boncukta hangi pozisyonda olacaktınız onu bilmeniz gerekiyor. Daha sonrasında hangi hamleyi yapacaktınız onu da aklınıza tutmanız gerekiyor. Şimdi benim misinam eğer bitmeseydi ben 14 milimlik boncuğumdan misinamı bağlayacaktım ve misinam 14 milimliğimde karşılıklı olarak duracaktı ve bir sonraki hamlemde de 2 boncuk misinamı ileri götürecektim. Bunları aklımda tutuyorum. Ve misinamı olduğu yerde direkt bağlıyorum. Siz de misinanız bittiğinde direkt misinanızı bağlayabilirsiniz. Bulunduğunuz yerde bu şekilde birkaç kez bağlayın. Daha sonrasında misinalarımızı diğer boncuklardan geçirip o şekilde keseceğiz. Bir ucunu şöyle yukarıya doğru verdim. Düğümümü sakladım. Komşu boncuklardan yardım alarak misinamı
Geçiriyorum şöyle. Geçirmeden kesmiyorum. Birkaç boncuk mutlaka geçirin. Bir tarafını hallettim. Diğer tarafını da aynı şekilde. Bunu da aşağıdaki boncuklardan ilerleteceğim. Aşağıda olduğu için. Bununla da işim bitti. Ne yapacağım? Buradaki 14 milimliğimden tekrar misina takacağım. Misina takma işlemi çok kolay arkadaşlar. Bulunmam gereken boncuktan misinamı yukarı doğru geçiriyorum. Misinamın uçlarını eşitliyorum ve bir sonraki hamlemi yapıyorum. Bir sonraki hamlemiz neydi? 2 boncuk ilerleyecektik. Hemen ilerleyelim. Buradan itibaren normal bir şekilde devam ediyorum. Yürütmediğim misinama boncuk takıyorum. Boncuklarımız hazır. 14 milimliğimden bağlıyorum. Ve yoluma devam ediyorum. 3. sıramda bu şekilde. Yine 2 boncuk ilerleyeceğiz. Ve yine yürütmediğimiz misinamıza boncuk takacağız. Şöyle yapalım. Yine başladığımız yere kadar, şu 2 boncuğa kadar bu şekilde dolanalım. Başladığımız yere kadar gelelim. Başladığımız yerde kapanışımızı tekrar anlatarak yapalım. 3. sıramda dolandım, geldim. Burada son 4 boncuğum kaldı. Şöyle de göstereyim size. 2 tanesine geçişimi yaptım. Boncuklarımı taktım. 14 milimlik boncuğumdan bağlamamı yapıyorum. Ve son 2 boncuğum kalıyor. Son 2 boncuğum kalınca hem son 2 boncuğumuzu alacağız hem de başlangıçtan bir tane boncuk alıp burayı kapatacağız. Sadece 2 tane 8 milimlik takıyorum. İstediğiniz misinaya takabilirsiniz ama ben yine yürütmediğim misinama takacağım. Boncuklarımız hazır. İkisinden birden bağlama yapıyorum. Bu detayı da atlamayın lütfen. Bakın ikisinden birden yapacağız. 3. sıramızı kapatıyoruz. Gelelim 4. sıraya. 4. sırada da başlangıçlarımız ve ilerlemelerimiz 2. ve 3. sıranın aynısı. Fakat ne yapacağız? Yine boncuk boyutumuzu değiştireceğiz. Boncuklarımı yine sağ taraftaki misinaya takacağım. Saat yönünde ilerleyeceğim. İsterseniz sol tarafa da takabilirsiniz. Boncuk dizilimim de aynı arkadaşlar. 8 milimliklerim ortada. Burada değişen tek şey boncuklarımızın boyutu. 16 milimliklere geçişimi yaptım. Şimdi 16 milimliğimden bağlamamı yapıp başlangıcımızı da yapıyoruz. 4. sıramıza başlamış olduk. Başlangıcımız gördüğünüz gibi aynı, tek fark boncuk boyutu. 2 boncuk ilerliyorum. İlerlemelerim de aynı olacak. Ve yürütmediğim misinama 2 adet 8 milim, 1 adet 16 milim boncuk takıyorum. Boncuklarımız hazır. 16 milimliğimden bağlamamı yapıyorum. Sıramı ilerletiyorum. Tekrar 2 boncuk ilerliyorum. Yürütmediğim misinama 2 adet 8 milim, 1 adet 16 milim boncuk takıyorum. Boncuklarım hazır. Bağlamamı yapıyorum. Sıramı devam ettiriyorum. 2 boncuk ilerliyorum. Yürütmediğim misinama boncuk takıyorum. Aynı sistemde yine dolanıp gelelim. Bu şekilde başladığımız yere kadar başladığımız yerde kapanışımızı yapalım. Tekrardan diğer sıramıza başlangıç yapalım. Dolandım, geldim. 4. sıramda son 4 boncuğum kaldı. İkisine geçişimi yapmıştım. Boncuklarımı da taktım. Bağlamamı yapıyorum. Son 2 boncuğumuz kalınca ne yapıyorduk? Hem son 2 boncuğu alacağız hem de başlangıçtan bir tane boncuk alıp kapanışımızı yapacağız. Sıra kapanışlarımız bu şekildeydi. Yine 2 adet 8 milimlik boncuk takıyorum ve ikisinden de bağlama yapıyorum. Sıramı kapatıyorum.
Dördüncü sıramız da tamam. Şimdi beşinci sırada arkadaşlar farklılığımız var. Yine sağ taraftaki misinama boncuklarımı takıyorum. Boncuk dizilimim gördüğünüz gibi önceki sıralarla farklı. Önce 16 milimlik takıyorum. Araya 8 milimlik koyuyorum. Tekrar 16 milim, 8 milim, 16 milim şeklinde. 2 adet 8 milim var. 16 milimliklerimin arasında 3 adet de 16 milim boncuğum var. Bu çantada son sıra diye bir sıra var arkadaşlar. Yani kurulum sıramız haricinde şu aradaki 3 sıradan istediğiniz kadar yapabilirsiniz. 5 sıra, 6 sıra ne kadar istiyorsanız yapıyorsunuz. Son sıranızı şimdi yapacağımız sıra gibi yapacaksınız ki çantamızı yapacağımız tabanın biraz da hazırlığını yapmış olacağız bu sırada. Yani arkadaşlar dediğim gibi bu çantada son sıra diye bir sıra var. Düğümlememi yaparken de bunda da farklılık var. Hem 16 milimliğimi kullanacağım hem de 8 milimliğimi kullanacağım. İkisinden de misinamı geçirdim. Burada buna dikkat edelim lütfen. Son sıramın başlangıcını yapıyorum. Bu benim tabanımda bana lazım olacak. O yüzden boncuğumuzun dizilimi bu şekilde. İlerlemelerimiz aynı. Yine 2 boncuk 2 boncuk ilerleyeceğiz. İlerlemede farklılık yok. Misinalarım hangi boncuklarda burada dikkat edin lütfen. Şimdi yürütmediğim misinama tekrar boncuk takıyorum. Boncuk dizilimim 16 milim, 8 milim, 16 milim. Şöyle 16 milimliğimle 8 milimliğimi aldım. İkisinden de misinamı geçiriyorum. Sıramı devam ettiriyorum. 2 boncuk ilerliyorum. Yürütmediğim misinama bir tane 16 milim, araya bir tane 8 milim, tekrar bir tane 16 milim olmak üzere boncuk takıyorum. Boncuklarımız hazır. Şöyle bir tanesini bırakalım. İkisinden misinamı geçiriyorum. Sıramı devam ettiriyorum. Şöyle çevireceğim. Tekrardan 2 boncuk ilerleyelim. Son bir kez göstereyim. Yürütmediğimiz misinamıza boncuk takalım. Boncuklarımız hazır. İkisinden bağlıyorum. Ve devam ediyorum. 2 boncuk tekrar ilerleyelim. Yürütmediğimiz misinamıza boncuk takalım. Şimdi arkadaşlar yine dolanıp geliyorum. Başladığım yere kadar burada kapanışı yine beraber yapalım. Daha sonrasında tabanımızı yapmaya başlayacağız. Dolanıp gelelim hemen. Dolandım, geldim. Son 4 boncuğum kaldı. İkisine geçişimi yaptım. Boncuklarımı taktım. Düğümlememi yapıyorum. Son 2 boncuğum kalınca burada kapanışım farklı olacak. Hem 2 boncuğumu alacağım hem de başlangıçtan bir büyük bir küçük boncuk alacağım. Yani şuradan dörtlünün hepsini alıyorum arkadaşlar. İkisini aldık. Küçüğü de alıyorum. Pozisyonumuz bu. Herhangi bir tarafa 16 milim boncuk takıyorum. Ve direkt artık burada bağlıyorum. Taban yapımına geçeceğim çünkü. Misinalarımızı diğer boncuklardan geçirip o şekilde keselim. Taban yapımına çantanızın istediğiniz yerinden başlayabilirsiniz. Ben şimdi kafa karışıklığı olmasın diye çantamı bu pozisyona getirdim. Şuradaki üçlü boncuğumdan taban yapımına başlayacağım. Şöyle dik bir pozisyona getireyim. 3 boncuğun üçünden de misina geçiriyorum. Misinamın uçlarını eşitliyorum. Daha sonrasında bu araya bir tane 16 milim boncuk takıyorum. Bu boncuğu herhangi bir misineye takabilirsiniz. Fark etmez. Şöyle düğümlememi yapıyorum. Ve tabanımı birleştirmeye başlamış oluyorum. Birer boncuk sağdan ve soldan ön tarafa geliyorum. Misinaları kendi tarafından ön tarafa çekiyorum gördüğünüz gibi. Birer boncuk ön taraftayım. Buraya yine 16 milim bir tane boncuk takıp düğümleme yapıyorum. Boncuğumu hazırladım. Şöyle düğümlememi yapıp
Birleştirmemi yapıyorum. Tabanımı da bu şekilde devam ettirmiş oluyorum. Yine misinalarımı birer boncuk ön tarafa alıyorum. Gördüğünüz gibi çok basit bir işlem. Hem sağdan hem soldan ön tarafa aldım. Bu araya bir tane boncuk takıyorum. Boncuğum hazır. Düğümlememi yapıyorum ve birleştiriyorum. Şöyle yapalım arkadaşlar. Sondan bir önceki boncuklara kadar gelelim. Burada kapanışı beraber yaparız. Birer boncuk ön tarafa geliyorsunuz. Araya bir boncuk takıyorsunuz. Birer boncuk ön tarafa gel. Araya bir boncuk tak şeklinde birleştirme yapacağız. Şu arayı kamera arkası yapayım. Burayı anlatarak devam edelim. Son boncuklarıma geçişimi yaptım. Bu araya yine bir tane de boncuk takıp bakın tabanımı bitireceğim. Yine düğümleme yöntemiyle boncuğumu takıyorum. Burada misinamı bağlarken arkadaşlar diğer 3 boncuğun üçünden de misinamın bir tanesini geçirip diğerini yanına alacağım. Bağlamamı o şekilde yapacağım. Çünkü arada bunların bağlantısı yok. Bağlantı kurmuş olacağız. Misinalarımızı bir araya getirdik. Sağdakini sola, soldakini sağa fark etmez getirebilirsiniz. Önemli olan bir araya gelmeleri. Şimdi burada bağlamamı yapıyorum. Tabanımı da böylelikle bitirmiş oluyorum. Misinalarımızı diğer boncuklardan geçirip o şekilde keselim. Son olarak çantamıza kulpumuzu da yapalım. Çantamızı bitirelim. Çantamıza kulp yaparken bu kenarlardaki boncukları kullanacağız. Kurulum sıramı bitirdiğimde de söylemiştim zaten. 9 sıra ön tarafta var. 9 sıra arka tarafta var. Birer sırada yan taraflarda var. Bu yan taraftaki boncuklar üzerinden kulp yapacağım. Şöyle kaldıralım. Burada köşeyi de görüyorsunuz zaten. Şimdi şuradaki 8 milimlik boncuklarım üzerinden işlem yapacağım. İlk iki boncuğumun şöyle de gösterelim. Arasından misinamı geçiriyorum. Bu aynı ucu diğer boncuklardan geçirip aynı yere getireceğim. Misinamın uçlarını eşitliyorum. Gördüğünüz gibi misinalarım aynı yerde. Şurada başlangıçtaki iki boncuğun arasında. Misinamın uçlarını birleştirdim. İkisine birden boncuk takıyorum. Öncelikle misinama 16 milim takacağım. Daha sonrasında 14 milim, 12 milim ve 10 milim. İkisine birden takıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim size. Büyükten başladım. Küçüğe doğru ilerledim. Artık 10 milimliklerle devam edeceğim. 10 milimlik boncuklarımı kulp yapımında kullanacağım diye söylemiştim. Bu şekilde kurpumuza başlamış olduk. 10 milimliklerle devam edeceğim. Ta ki karşı tarafa kadar. Karşı tarafta yine aynı sıralamayı bu sefer tersten yapacağım. Burada istediğiniz kadar boncuk takabilirsiniz. İstediğiniz uzunlukta kurpunuzu yapabilirsiniz. Ben boncuklarımı takayım. Size de kaç tane taktığımı hemen söyleyeyim. Boncuklarımı taktım. 10 milimliklerden toplamda 60 adet boncuk kullandım. 2 tane 12 milim, 2 tane 14 milim, 2 tane de 16 milim kullandım. Baştakini ve sondakileri sayarak söylüyorum arkadaşlar. Kurpumuz biraz uzun olacak. Omuzdan takılan bir çanta yapacağız. Bunun modeli bu şekilde. Tabii ki sizler istediğiniz kadar boncuk takıp kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi misinalarımı ikiye açtım. Tekrardan bu tarafı ele alıyorum. Yine köşedeki 8 milimlik boncuklarımı kullanacağım. İki boncuğumun arasından misinamın bir tanesini geçiriyorum. Yine dolanıp aynı yerden çıkacağım. Misinalarımı bir araya getirdim. Geçirdiğim misinamı çekiyorum. Ve burada misinalarımı bağlıyorum.
birkaç kez bağladım. Bakın kulp yapımını da bu şekilde tamamlamış oldum. Kulpunuzu yaparken arkadaşlar böyle ben biraz sade yapmak istedim. Tek çeşit boncuk kullanarak. İsterseniz 5 boncukta bir aralara şöyle büyük boncuklardan da atıp hareketlendirebilirsiniz de. Şimdi çanta oldukça hareketli olduğu için ben kulpu biraz daha sade yapmayı tercih ettim. Sizler istediğiniz gibi tasarlayabilirsiniz. Misinalarımızı diğer boncuklardan geçirip keselim. Daha sonrasında çantamızın boyutlarına bakalım. Kullandığımız boncuk sayısını söyleyelim. Öncelikle şuradan bir en bakalım ağız kısmından. 16,5 ağız kısmında en var. Taban kısmına gelince enimiz 18,5'a çıkıyor. Yani arada 2 santimlik bir fark var. Bu farkı hesap ederek çantanızın enini belirleyebilirsiniz. Kurulum sıramızda belirliyoruz biliyorsunuz. Boyuna da bakalım. Boy olarak 10 santimetre boyu var. Çantanızın boyutunu ayarlarken öncelikle kurulum sıranızı yapıyorsunuz. Eninizi ayarladınız, kurulum sıranızı yaptınız. Daha sonrasında şu arada yaptığımız 3 sırayı 4 sıra, 5 sıra, 6 sıra gibi uzatabilirsiniz. Yani çantanızın boyunu bu arada uzatacaksınız. Çünkü başlangıç sıramızı değiştiremeyiz, son sıramızı da değiştiremeyiz. Son sıramızda başlangıç sıramız mutlaka olacak. Bunlar üzerinde oynama yapamayız arkadaşlar. Bu arada yapacağız ne yapacaksak. Çantanızın boyunu da buradan uzatabilirsiniz. Bir diğer konu da arkadaşlar boncuk boyutları. Bu kadar farklı boyutta boncuk kullanmak zorunda mısınız? Hayır değilsiniz. Bir tane küçük boyutta boncuk alırsınız. Bir tane büyük boyutta boncuk alırsınız. Kurulum sırasından sonra büyük boyuttaki boncuğunuza devam edip taban sıranızı oluşturursunuz. Yani boncuk boyutlarınızı kendiniz belirleyebilirsiniz. Benim gibi 8 milimden başlayıp 16 milime kadar çıkmak zorunda da değilsiniz. Şuralara 10 milim de kullanabilirsiniz. Kulpunuzu 10 milimlerle değil 8 milimlerle yapabilirsiniz. Ya da dediğim gibi 12 milimliklerle yapabilirsiniz. Burada boncuk boyutu size bağlı arkadaşlar. İstediğiniz boyutta boncuk kullanabilirsiniz. Bu kadar çeşit kullanmak zorunda da değilsiniz. Boncuk boyutunuz değişirse çantanızın boyutu da değişir. Bunu da söylemek isterim. Şimdi kullandığımız boncuk sayılarına bakalım. Çantamızı yaparken 8 milimlik boncuklarımızdan başlayalım. 257 adet 8 milim boncuk kullandık. 10 milimliklerden 60 adet kullandık. 12 milimliklerden 22 adet, 14 milimliklerden 22 adet, 16 milimlik boncuklarımızdan 69 adet kullandık. Yani toplamda kullandığımız boncuk sayısı 430 adet. Şöyle çantamızın içini dışını da bir gösterelim. Tabanı bu şekilde. Kenar bu şekilde. Kulpumuz da uzun gördüğünüz gibi. Çokça istenen modellerden birisiydi. Gerçekten çok fazla istendi. İsteyen abonelerime çok teşekkür ediyorum. Çok da güzel bir çanta. Sizler de beğendiyseniz videoma like atıp kanalıma abone olarak destek verirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.